Herkese merhaba. Bu dersimizde workflow, input-output parametrelerinden bahsedeceğiz. Studio üzerinde örneğimize başlamadan önce aslında bir grafikle konuyu özetleyip ondan sonra örnek yaparak pekiştirmek istiyorum. Şimdi öncelikle görsele baktığımızda aslında workflow dediğimiz yapılar UiPath'te normal programlama dillerinde metotlara ya da fonksiyonlara karşılık geliyor. Burada baktığınızda matematiksel bir operasyon görüyorsunuz. Number 1 ve number 2 olarak iki tane input değerini sol altta gördüğümüz gibi görebiliyorsunuz. Ve out addition result olarak da çıktı değerini görebiliyorsunuz. Bunlardan in number 1 ve in number 2'nin direction'ı in yönünde, out addition result'ın direction'da out yönündeki isimlendirmeleri de buna göre yapılmış oldu. Workflow'a da baktığınız zaman zaten iki tane input, bir tane output değeri olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Bunların birazdan nasıl tanımlandığına da bakacağız. Aslında yaptığımız şey çok basit. Bir sekansımız içinden başka bir sekansı çağırıyoruz gibi oluyor. Aslında bir sekans içinden başka bir workflow'u çağırmış oluyoruz. Burada number 1 ve number 2 gördüğünüz gibi lokal variable, addition result da lokal variable. Bu değişkenler benim ana XAML dosyamda yani ana sekansımda bir değişken olarak burada yer alıyor ve ben bunları kullanmış olduğum, yazmış olduğum workflow'a, alt workflow'a vererek number 1 ve number 2'yi alt workflow'a ileterek out addition result'ı da çıktı olarak alıp addition result değişkenime atamış oluyorum. Dolayısıyla burada ne yapmış oluyoruz? Çeşitli işlemlerimiz var. Ardından bundan sonra invoke addition to numbers workflow'u çağrılıyor. Number 1 ve number 2 buraya input olarak gönderiliyor ki burada da görüyoruz number 1 ve number 2'yi in argument ve bunların toplamı sağlandıktan sonra bana out addition result olarak out argument tipinde dışarıya dönmüş oluyor. Dolayısıyla ben bir workflow'u tanımlarken aslında bir metotta tanımlamış oluyorum. Burada görüldüğü üzere addition of two numbers XAML içerisinde iki sayıyı toplayıp toplamını buradan dışarıdan beni çağıran ana XAML'a döndürüp orada işlemlerime devam ediyorum. Bu şekilde iletmiş oluyorum. Şimdi bu tarafa geçelim. Bu tarafta zaten yaptığım örnek burada ama beraber başka bir örneği yapalım şimdi. Bunun için şöyle bir şey yapalım. Main XAML'ımızın içerisine aslında bir tane daha workflow ekleyeceğiz. Bir XAML daha ekleyeceğiz. Onun için bir sekans daha oluşturalım ve bu multiply to numbers olsun. Şimdi buna bir argüman eklemem lazım. Bu akışımı, bu workflow'u main akışımdan çağıracağım. Öncesinde tanımlamalarımı yapmam gerekiyor. İki sayıyı çarpacağım için burada öncelikle input parametresi olarak iki tane sayı tanımlamam lazım. Bunu yapalım. Number 1 integer number 2 o da integer out multiply result. Bu da out. Görüldüğü gibi input olabilir, output olabilir. Hem input hem output olabilir hem de property olarak olabilir. Aslında in ya da out yeterli olabilir. Bazen bazı parametreleri ilgili akışa verip içerisinde manipüle ettikten sonra tekrar dışarıya çıkarmak gerekebilir. Böyle durumlarda da in out olarak bunu kullanmak mümkün. Burada out deyip şunu da integer yapıp tamamlamış oluyoruz. Ardından burada şimdi işlemi gerçekleştirelim. Ne yapacağız? Aslında çok basitçe iki sayıyı çarpıp sonucunu diğerine atamış olacağız. Buradan out multiply result'a in number 1 in demedik galiba, onu düzeltelim. Evet, in. Eğer IO olursa da onun isimlendirmesinde IO şu şekilde kullanabilirsiniz. In number 2 in number 1 in number 2.
dedim. Direkt olarak çarpmayı yapmış oldum. Sonra buraya geliyorum. Project'imden şu akışı şu şekilde çekiyorum. Benden şimdi import argument kısmında value'lar bekliyor aslında şu kısımda. Bu value'ları normal manuel olarak da sağlayabilirsiniz. Bir değişkenle de sağlayabilirsiniz. Biz değişkenle yapalım burada. Şimdi ana akışımda ben böyle bir akış çağırdım. Mesela diyelim ki şurada bir activities olsun. Activities ve burada da işlemler diyelim. Şöyle operations diyelim hatta. Operations. Burada bir şeyler oluyor. Sonra ben bunu çağırıyorum. Sonra bir daha bir şeyler oluyor. Arada bunu çağırmışım. Bunu çağırırken de, bu akışı çağırırken de içeriğine 2 tane sayı vermem lazım. Şimdi bunları tanımlayalım. num01 integer num02 integer result, bu da integer. Sonra assignment num01 10 num02 15. Message box'ta da ekrana yazdıralım mesela, ya da log message. Şöyle ben ne yapacağım buraya? num01 yanlış yere yazdım. num01 num02 ve result dedikten sonra OK diyorum. Şuraya da info. Şuraya da gelip şunu diyebiliriz. num01 toString artı ile num02 toString çarpımı şöyle 2 nokta koyalım artı result nokta string dedikten sonra bunu yapmış olduk. Ne yaptık burada? Main sekansımızda bir alt akış çağırdık. Bu alt akışa 2 tane sayı verip bu iki sayının çarpım sonucunu tekrar ana akışımıza döndürüp burada kullandık ve log message olarak bunu yazdırmış olduk. Argümanlarımızı tanımlarken de buralara elimizdeki value'ları atadık. Burada aslında bir değişken atamaktansa direkt manuel olarak da yazabilirdik. Mesela şöyle de yapabilirdik. Ama biz bunu değişkene atıp değişken üzerinden kontrollerimizi sağlamış olduk. Bakalım şimdi çalışacak mı? Şöyle debug modda F9 diyerek bir ilerleyelim. ctls toggle breakpoint debug file dedim. Evet, watch'a gelip result'ı bir yazalım. 150 olarak çıktı. Continue diyelim. Output'a gelelim. Output'ta da 10 ile 15 çarpımı yüzey olarak şurada gözükmüş oldu. Böylelikle basit bir çarpım workflow'unu oluşturmuş olduk. İki sayıyı verip iki sayının çarpılmasını sağlayıp bu iki sayının sonra çarpım sonucunu üst akışa iletip üst akışta da bunu göstermiş olduk. Tabii ki daha karışık, kompleks yapılar olacaktır. İlerleyen çalışmalarımızda zaten bunları da görüyor olacağız. Buradaki amacımız aslında workflow'un ne olduğu. Burada işte fonksiyon, metot benzetmesi yaptık.
input output parametrelerinin ne olduğu ve nasıl tanımlandığını basitçe göstermekti. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.